Musa'nın asası. İsrailoğulları, bunlar Yusuf peygamberin akrabalarıdır. Yusuf peygamber, Mısır'da vezir olduktan sonra Mısır'a gelmişler ve onun yanında toplanmışlardı. Zaman geçtikçe çoğaldılar, sayıları 100.000'leri aştı. Mısır'da adı sanı anılır geniş arazi sahibi kimseler oldular. Bunların bu derece çoğalıp serbest sahibi olmaları, o zamanki Mısır'ın hükümdarını endişelere sevk etti. Onlara öfkeleniyor ve onları düşman biliyordu. Nihayet bir gün İsrailoğullarının sahip oldukları bütün arazinin ellerinden alınmasına ve kendilerinin çiftliklerde karın tokluğuna çalıştırılmasına emir verdi. Mısır firavunu bununla da iktifa etmedi. Bunların nüfus artışını önleyebilmek için yeni bir emirle İsrailoğullarından kız çocukları hariç doğacak olan her erkek çocuğun öldürülmesini emretti. Firavun'un hanımı imanlı, çok iyi kalpli, merhametli bir hanımdı. Çocukların öldürülmesini istemezdi fakat ne yapsın ki kocasının İsrailoğullarına olan öfkesi, kızgınlığı bir türlü sönmüyordu. Onların nesillerini kurutmak ve bu suretle onlardan intikam alıp kurtulmak istiyordu. O sırada İsrailoğullarından Musa adında bir çocuk dünyaya geldi. Annesi Firavun'un adamları duyar da çocuğu elimden alırlar ve öldürürler diye çok korktu ve onu saklamak istedi fakat nereye ve nasıl saklayabilirdi? Bu adamlar yeni doğan çocukları araştırırlar. İsrailoğullarından olan hiçbir oğlan çocuğunu bırakmazlar. Mutlaka alıp öldürürlerdi. Kadıncağız ne yapayım da çocuğumu ölümden kurtarayım diye düşünürken Allah kendisine tahtadan bir sandık yapmasını ve çocuğu içine koyarak Nil nehrine bırakmasını ilham etti. Belki Cenab-ı Hak bu yavrunun da hayatını bağışlar, o da yaşayabilirdi. Musa'nın annesi bu sandığı hazırladı. Bir de yasak yaparak Musa'yı içine koydu ve sandığın ağzını kapadı. Musa'nın kardeşi olan büyük kızına, "Al bu sandığı, suya bırak ve geriden gözetle. Akıntı onu nereye götürürse takip et," dedi. Kız da annesinin dediklerini dediği gibi yaptı. Firavun'un Nil Nehri kenarında bir köşkü vardı. Kız sandığı suya bıraktıktan sonra uzaktan gözetlemeye başladı. Akıntının onu saraya doğru sürükleyip götürdüğünü gördü. Daha önceden de kendisi bu sarayda hizmetçi olarak çalışıyordu. Hemen annesine koştu ve ona durumu haber verdi. Annesi ona, "Sen zaten sarayda çalışıyorsun. Git bak sarayda ne oluyor, sandığı ne yaptılar, öğren gel ve bana haber ver," dedi. Sandık sarayın sahiline yanaşınca hizmetçilerden biri gördü. Koştu hemen onu yakaladı. İçini açtığı zaman içinde ufak bir bebek buldu. Kucağına alarak sarayın hanımına koştu. Hanımın hiç çocuğu olmadığı için çocuğu görünce çok sevindi. Kocası Firavun'a, "Bizim çocuğumuz olmadı. Bu çocuğu evlat edinelim, hayatımız onunla daha neşeli geçer," dedi. Firavun da onun fikrine iştirak etti. O da onun kadar memnun oldu. Kraliçe çocuğa süt verecek bir anne bulunmasını emretti. Fakat nedense çocuk getirdikleri süt annelerin hiçbirini beğenmiyor, memesini almıyordu. Bundan dolayı kraliçe bu çocuk böyle gıda almamakta ısrar ederse ölür diye endişe etmeye başladı. O zaman Musa'nın kız kardeşi atıldı. Onun kız kardeşi olduğunu bilmiyorlardı. "Size onu emzirecek birini bulayım mı?" dedi. "Çabuk ol, o kadın kimse söyle. Çünkü çocuk neredeyse ölecek," dediler. Kız koştu, annesini aldı, saraya getirdi. Annesi oğlunu görünce benzi sarardı, kalbi çarpmaya başladı. Fakat kimsenin farkına varmaması için kendisini tuttu. Kucağına alıp da memesini ona uzatınca derhal çocuk emdi. Saraydakiler hep sevindiler. Annesi de sevincini belli etmemekle beraber çok sevinmişti.
Musa büyüdü, sağlam yapılı, olgun, akıllı, gürbüz bir delikanlı oldu. Okudu, birçok şeyler öğrendi. Herkes ona sanki kralın oğluymuş gibi muamele yapıyordu. Fakat o kendisinin İsrail oğullarından olduğunu bilir, milletinin haline acır, içten içe canı sıkılırdı. Günlerden bir gün saraydan dışarı çıktı, şehre doğru yürüdü. Yolda giderken iki kişinin kavga ettiklerini gördü. Bunlardan biri İsrailoğullarından, diğeri de Mısırlılardan idi. İsrailoğullarından olan Musa'nın kendisine yardım etmesini istedi. Musa hemşehrisinin yardımına koşup da Mısırlının karnına bir tekme atmasıyla adam cansız yere yuvarlandı ve derhal öldü. O anda Musa bu yaptığına pek çok pişman oldu. Allah'tan kendisini affetmesini niyaz etti. Ey Rabbim dedi. Senin bana lütfun büyüktür. Ben sağ kaldıkça kötü kişilere hiçbir suretle yardımda bulunmayacağım. Fakat o ölen adamı kendisinin öldürdüğü halk tarafından bilinir de bu suçunu Firavun'a haber verirler diye bütün gün korktu. Şehirde saklandı ve o gün saraya dönmedi. Endişeli bir haldeyken bir gün önce gördüğü İsrailoğullarından olan aynı adamı yine gördü. Bu defa da başka bir Mısırlı ile kavga ediyordu. Mısırlıya mağlup olmuştu. Yine Musa'nın yardımını istedi. Musa kendisine sahip olamadı. Mısırlıya vurmak üzereyken Mısırlı ona, "Ey Musa, dün birisini öldürdüğün gibi bugün de beni de mi öldürmek istiyorsun?" dedi. O vakit işlediği suçun başkaları tarafından da bilindiğini anladı. Daha fazla korkmaya başladı. O sırada bir adam kendisine doğru gelerek ona "Ey Musa" dedi. "Senin katil hadiseni Mısırlılar öğrenmişler. Seni öldürmek için şimdi söz birliği ediyorlar. Çabuk ol, kaç bu memleketten, benim sözümü dinle. Bugünden sonra katiyen burada kalma." Musa Mısır'dan doğuya doğru çöle açıldı. Kaçıyordu, bir memleketten diğer bir memlekete intikal ederken Medyen topraklarına vardı. İyice yorulmuş ve acıkmıştı, dinlenmek üzere olduğu yerde oturdu. Burası insanların su içtiği ve koyunlarını suladığı bir kuyu kenarıydı. Yorgun argın otururken koyun otlatan iki genç kız gördü. Koyunlarıyla uzakta durmuşlar, suya doğru akın etmek isteyen koyunlara mani olmaya çalışıyorlardı. Beri tarafta ise bir hayli insan koyunlarıyla beraber kuyunun başına sokulabilmek için birbirlerini itip kakıyorlardı. Musa o iki kıza, "Siz neden koyunlarınızı sulamıyorsunuz?" diye sordu. "Biz iki genç kızız, erkekler arasına sokulmak istemiyoruz. Onun için onların koyunlarını sulayıp gitmelerini bekliyoruz. Biz koyunlarımızı daha sonra sularız" dediler. Musa onlara, "Siz iki genç kızsınız, niçin koyun güdüyorsunuz?" dedi. "Onlar babamız ihtiyardır, koyunlarımızı güdemez haldedir. Onun için koyunları biz güdüyoruz" dediler. Bunun üzerine Musa onlara, "Siz şurada bekleyin" dedi. Kalktı, onların koyunlarını sulayıverdi. Bu insani alakasından dolayı kendisine teşekkür ettiler. Koyunlarını da alıp oradan ayrıldılar. Musa da gölgeye çekildi, kendisine yiyecek göndermesi ve kendisini kurtarması için Allah'a dua etti. Musa bu halde otururken o iki kızdan biri utangaçlığından önüne bakarak Musa'nın yanına geldi ve ona, "Koyunlarımızı suladığınızdan dolayı size mukabelede bulunmak için babam size çağırıyor" dedi. Musa yerinden kalktı, kızla beraber kızın babasının yanına gitti. Kızın babası Musa'ya kim olduğunu, ne sebeple buralara kadar geldiğini sordu. Musa başından geçenleri bir bir anlattı. Kızın babası, "Sen hiç üzülme" dedi. "Sen artık Firavun'un şerrinden ve Mısır topraklarından uzaktasın. Firavun seni buralarda bulup da yakalayamaz." Musa ile görüşen bu zat Şuayb peygamber aleyhisselam idi. Kızlardan biri babasına, "Babacığım, bu kimse güçlü, kuvvetli, dürüst bir genç. Senin işine yarar, koyunlarımızı otlatır. Çok da dürüst bir kimse, bundan daha iyisi bulunmaz, bunu ücretle tut" dedi. Şuayb peygamber Musa'ya,
Bu iki kızdan biriyle seni evlendirmek isterim. Şu şartla ki sen de koyunlarımızı 8 sene müddetle güdersin. Bize çobanlık edersin. Eğer sen bu müddeti 10 seneye tamamlarsan o da senin lütfun olur. Fakat iş gösterip de ben seni yormam. Hiç merak etme evladım. İnşallah sen beni iyi bir insan bulacaksın dedi. Musa, ben bu teklifi uygun buldum, kabul ediyorum, Allah şahidimdir dedi. 10 sene sonra Musa serbest hayata kavuştu. Eşini de beraber alıp başka bir tarafa gitmek arzusunda olduğunu Şuayb peygambere söyledi. Şuayb peygamber de onun bu arzusunu muvaffakat etti. Onlara 5-10 koyun ve biraz yiyecek verdi, dualar etti ve onları uğurladı. Musa Mısır'a doğru yola çıktı. Gide gide Tur Dağı'na vardı. Soğuk bir geceydi, eşiyle birlikte geceyi çadırda geçireceklerdi. Uzakta bir ateş gördü. Eşine, sen burada bekle, ben şu ateşin olduğu yere gideyim. Oradan ateş getirebilirsem ateş yakarız, burada ısınırız dedi. Uzaktan ateş zannettiği yere varınca ne ateş ne ateşe benzer bir şey bulamadı. Yalnız kendisine seslenen bir ses işitti, şöyle diyordu. Ey Musa, ben senin Rabbinim, çıkar ayaklarını. Çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'nde bulunuyorsun. Ben seni peygamber seçtim, sana vahiy olunanı dinle. Hiç şüphe olmasın ki benim Allah, benden başka Tanrı yok. Bana ibadet edesin, beni anmak için namaz kılasın. Musa peygamber bu sesi işitince vücudu sarsıldı, kalbi yerinden oynadı. Sessiz ve hareketsiz olduğu yerde kala kaldı. Aynı ses tekrar ona elindeki asayı sordu. Musa, sağ elindeki nedir dedi. Musa, o benim asamdır. Ona dayanırım ve onunla koyunlarıma yaprak silkerim. Daha birçok işlerime yarar o benim dedi. Allah buyurdu ki bırak onu ey Musa. Asasını bırakınca hemen yılan olup yürümeye başladı. Musa asasının kıvrıla kıvrıla giden bir yılan gibi hareket ettiğini görünce şaşkına döndü, çok korktu. Bıraktı kaçtı, yine aynı ses ona seslendi. Al onu, korkma, katiyen sana zarar vermez o. Bunun üzerine döndü, eliyle onu tuttu. Bir de baktı ki eski halini aldı, yine bir asa oldu. Musa dehşet ve hayretler içinde kalmıştı. Aynı ses ona tekrar seslendi. Elini cebine sok, bembeyaz illetsiz olarak çıkacak. Hazreti Musa bunu da yaptı, bir de ne görsün. Eli karanlıkta süt gibi bembeyaz parlıyor, elinin alaca benli abraş illetine tutulduğunu zannetti. Yine o ses ona, korkma, eline bir hastalık filan gelmiş değil. Lakin bu ve yılan gibi hareket eden asa senin mucizendir. Git Firavun'a, ona yumuşak söz söyle, aşağıdan al. Olabilir ki Allah'ı hatırlar, zulüm ve fesadı bırakır. Senin doğruluğunu kabul eder ve sana inanır dedi. Firavun kendisini yakalar da bir kaza neticesinde öldürdüğü adamın yerine öldürür diye Musa Mısır'a dönmekten korkmuştu. Dilinde pelteklik olduğundan zor konuşabiliyordu. Firavun'un karşısına çıkar da dilindeki bu tutukluk Tanrı'nın kendisine verdiği vazifeyi yerine getirmeye mani olur mu diye endişe ediyordu. Mısır'da Harun adında bir kardeşi vardı ki çok iyi bir insandı. Musa Allah'a dua etti. Rabbim, Firavun ve adamları beni yalancılıkla itham ederler diye korkarım. İçim daralır. Dilim söylemez olur. Kardeşim Harun'u bana yardımcı gönder. Sonra onlara karşı evvelce işlemiş olduğum bir suçum da var. Beni öldürürler diye korkuyorum dedi Tanrı Musa'ya. Korkma ey Musa buyurdu. Sen küçük bir yavru idin. Seni ben kurtardım. Hatırla bunu. Sana verdiğim bu mucizemle git Firavun'a. Ben seninle beraberim. Seni yalnız bırakmam. Sen ve kardeşin Harun da beraber Firavun'a gidin ve ona biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyiz deyin. İsrailoğullarını serbest bırakmasını, onları ezmemesini ve esir gibi kullanmamasını ondan isteyin. Hz. Musa'ya hitap eden ses sustu. Musa etrafına bakındı.
Kimseyi göremedi, ürperdi, tüyleri diken diken oldu. Vücudu titremeye, kalbi atmaya başladı. Koşa koşa çadıra döndü. Gördüklerini ve işittiklerini eşine bir bir anlattı ve ona, "Haydi kalk bakalım, kardeşim Harun'la görüşmek ve onunla beraber Firavun'a gitmek için Mısır'a gidiyoruz. Ben ve o Firavun'a gideceğiz. Allah'ın emrini ona bildireceğiz," dedi. Böylece geceli gündüzlü yol yürüdüler. Nihayet Mısır'a vardılar. Musa doğruca kardeşi Harun'un evine gitti ve ona Tur Dağı'nda gördüklerini ve işittiklerini haber verdi. "Harun, bana da Allah seninle beraber Firavun'a gitmemi bildirdi. Allah tarafından madem ki böyle bir emir aldık, haydi hemen gidelim," dedi. Musa ile Harun Firavun'un yanına girince Musa düzgün ve açık bir diliyle söze başladı. "Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim. İsrailoğullarını benimle serbest bırakman için Allah beni sana gönderdi," dedi. Firavun ona, "Küçük iken terbiye edip büyüttüğümüz o çocuk sen değil misin?" dedi. "Daha sonra da bir adam öldürüp kaçmıştın." Hazreti Musa, "Evet," dedi. "O adamı kaza neticesi ben öldürmüştüm fakat Allah tövbemi kabul etti. Beni bağışladı ve bana hakikati öğretti ve beni bir peygamber olarak gönderdi." Firavun, "Şu senin bahsettiğin ve beni peygamber olarak gönderdi dediğin Allah nedir ki?" Musa, "Peygamber, Allah alemlerin ve bütün bu varlığın Rabbidir. O sizlerin de ve sizlerden önce geçen atalarınızın da Rabbidir." Firavun, "Söylediğin bu sözlerin doğruluğuna delilin nedir? Eğer doğru söylüyorsan ve böyle bir delilin de varsa haydi göster. Evet, bir mucize göster de görelim," dedi. Musa anasını yere attı. Apaçık kocaman bir yılan oldu. Elini cebinden çıkarmasıyla da bakanların hepsi onu bembeyaz gördüler. Firavun'un etrafında toplanan valiler ve devlet adamları, "Bu çok usta bir sihirbazdır," dediler. Firavun, "Ey Musa, senin gibi sihir yapan bizde de çok sihirbazlar var. Bir gün kararlaştıralım da onları da çağıralım. O gün hep toplanınız, bakalım kim kime galip gelecek. Alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim iddiasında bulunan sen, sihirbaz mı daha üstünsün yoksa onlar mı? Görelim," dedi. Kararlaştırılan günde Firavun, hükümet erkanı ve birçok halk topluluğu sarayın önündeki geniş meydanda toplandılar. Memleketin her tarafından toplanan sihirbazlar da oraya getirilmişlerdi. Musa da kardeşi Harun'la beraber orada hazır bulunuyordu. Sihirbazlar Firavun'a, "Biz galip gelirsek bize büyük ikramiye ve mükafatlar vereceksin değil mi?" dediler. Firavun, "Elbette vereceğim, hem de benim yanımda sizin büyük rütbe ve mevkiiniz olacak," dedi. Sihirbazlar Hazreti Musa'ya, "Sen mi evvel başlarsın yoksa biz mi başlayalım?" dediler. Musa onlara, "Siz başlayınız," dedi. Sihirbazlar asalarını ve iplerini yere attılar. Bunlar derhal küçüklü büyüklü bir takım yılanlar gibi hareket etmeye, açılıp kıvrılmaya başladılar. Musa o büyük meydanı küçüklü büyüklü birçok yılanın kapladığını görünce içten içe korkmaya başlamıştı. Fakat Allah ona ilham etti. Korkusunu giderdi. "Korkma ey Musa," buyurdu. Hiç şüphen olmasın, mutlaka sen üstün geleceksin. Elindeki asanı bırak, onların bütün o yaptıklarını toplayıp yutsun. Onların yaptıkları hep sihirbaz hileleridir. Sihirbaz ne yaparsa yapsın hiçbir zaman netice elde edemez." Bunun üzerine Musa asasını yere bıraktı. O anda asa başını oraya buraya sallayan koskoca bir ejderha oldu. Kocaman ağzını açtı, meydanı dolduran o yılanları yutmaya başladı. Kaçanların arkasına düştü, hepsini tutup yuttu. Ortada sihirbazların yaptıklarından hiçbir şey kalmadı. Seyirciler dehşetli bir heyecan ve korku içinde kaldılar. O zaman Musa ilerledi ve koskoca yılanı tuttu. Eline alır almaz derhal asa halini aldı.
O anda sihirbazlar Musa'nın kendileri gibi bir sihirbaz olmadığını anladılar. O mutlaka beni Allah gönderdi sözünde doğrudur. Muhakkak ona Allah yardım ediyor. Biz de bütün varlıkların Rabbi, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler ve yere baş koyup Allah için secdeye vardılar. Bu hali gören Firavun küplere bindi. Sihirbazlara fena halde öfkelendi. Çünkü onlar gözleri önünde Musa ve Harun'un Tanrısına iman etmişlerdi. Onlara göreceksiniz, size neler edeceğim, çok acı azaplar ve ıstıraplar vereceğim dedi. Sihirbaz Musa'ya teslim olduklarının cezası olarak ellerini ayaklarını keseceğini ve onları hurma dallarına asacağını söyledi. Firavun hala Musa peygamber mi, sihirbaz zannediyor ve onun peygamber olduğuna inanmıyordu. Sihirbazlar Firavun'a çekinmeden cevap verdiler. Biz artık senin azabından korkmuyoruz. Sen bize dünyada azap edebilirsin fakat Allah öbür alemde bizi cennete koyacaktır. Cennet ise bu dünyadan çok hayırlıdır. İstediğini yap. Biz bir daha eski dinimize dönemeyiz artık dediler. Firavun daha önce de söylediği gibi Musa peygambere iman eden o sihirbazlara çeşitli ıstıraplar vermeye ve nihayet onları öldürmeye karar vermişti. Bu kararını tatbik mevkiine koymak üzereyken Mısır'ın büyük Nil Nehri taştı, dehşetli fezeyan oldu. Nehrin suları yükseldikçe yükseldi, birçok köyler ve şehirler sular altında kaldı. Bazı insanlar Musa ve Harun'a, sihirbazlara ve İsrailoğullarına yapılan işkence ve ıstırapların bu felakete sebep olduğunu ileri sürdüler. Eğer Firavun bunları da işkencelerle öldürecek olursa fezeyan devam edecek, bütün memleket sular altında kalacak dediler. Daha birçok insanlar da bu sözlerini doğruladılar. Kalabalık bir halk topluluğu Firavun'un huzuruna çıktılar. Halk arasında dolaşan bu sözleri ona anlattılar. Sihirbazların öldürülmemesini ve İsrailoğullarına yapılmakta olan işkencelerin azaltılmasını ondan rica ettiler. Bunun üzerine Firavun, Musa peygambere haber yolladı. Eğer bu fezeyanı durdurabilirsen İsrailoğullarını sana terk edeceğim dedi. Hz. Musa Cenab-ı Hak'tan bu fezeyanı durdurmasını niyaz etti. Allah da onun duasını kabul etti. Coşkun ve taşkın sular köprülerin altına düştü ve Nil Nehri eski halini aldı. Fakat gene de Firavun İsrailoğullarına işkence etmekte devam etti. Aradan birkaç gün geçti. Kırları, tarlaları, bağları ve bahçeleri sürüler halinde çekirge istila etti ve her yeri kapladı. O güzelim yemyeşil tarlaları mahvettiler. Evlere, insanlara varınca saldırdılar. Bazı akla erenler başımıza gelen bu bela Musa'ya, Harun'a ve sihirbazlara yapılan işkencelerin neticesidir. Eğer Firavun bunları azat etmeyecek olursa hiç şüpheniz olmasın bu çekirge sürüleri, ekinleri ve meyveleri bitirdikten sonra bizleri de yiyecek dediler. Ve Firavun'un huzuruna çıktılar. Bu sözleri ona da söylediler ve İsrailoğullarını salıvermesini istediler. Yine Firavun Musa'ya haber gönderdi. Bu çekirge sürülerini bu topraklardan eğer uzaklaştırabilirsen derhal İsrailoğullarını sana bağışlayacağım dedi. Musa peygamber bu çekirge belasını başımızdan def et ya Rabbi diye Tanrı'ya dua etti. Allah duasını hemen kabul etti ve çekirge sürüleri Mısır topraklarından uzaklaşıp gitti. Lakin yine de Firavun İsrailoğullarını azap etmekten vazgeçmedi. Aradan birkaç gün geçer geçmez bu defa insanlar Nil Nehri'nden, ırmak ve havuzlardan milyonlarca kurbanın dışarı fırlamakta olduğunu gördüler. Sokaklarda oradan oraya sekiyorlar, evlere giriyorlar, ahalinin üstüne başına sıçrıyorlar, yedikleri yemeğe, içtikleri suya atlıyorlardı. Bazı iyi görüşlü insanlar başka değil bu Musa'ya ve cemaatine yapılan eziyetin cezasıdır. Eğer Firavun merhamete gelip de bunları serbest bırakmazsa bu kurbağalar ne evlerimizi terk edecek ne de yiyecek ve içeceklerimizi bize bırakacak dediler.
Firavun'un yanına gittiler, bunları anlattılar ve İsrailoğullarını serbest bırakmasını rica ettiler. Yine Firavun Musa'ya haber gönderdi ve kendisine memleketimizden bu kurbağaları uzaklaştırabilirsen İsrailoğullarını serbest bırakacağım dedi. Hz. Musa bu kurbağa felaketinden insanları kurtarması için Tanrı'ya dua etti. Allah da duasını kabul buyurdu. Bütün kurbağalar tekrar suların içine döndüler. Lakin Firavun yine sözünde durmadı. İsrailoğullarını zulüm ve işkence etmekte devam etti. Kurbağa felaketinden yeni kurtulmuşlardı. Birkaç gün sonra insanlar elbise ve vücutlarını bit ve haşerat içinde kaldığını hissettiler. Kıyasıya vücutlarını ısırıyorlardı. Kaşıya kaşıya derilerini kopardılar. Durmadan bit çoğalıyor, kaşıntı da o nispetle artıyordu. Adeta tırnaklarıyla derilerini parçaladılar. Ahali, bu da Musa'ya ve Harun ve cemaatlerine karşı işlenmiş olan günahların cezasıdır. Eğer Firavun bunlar üzerindeki baskı ve işkenceyi kaldırmazsa kurtuluş yok. Bu bit haşeratı kanlarımızı kurutacaktır dediler. Firavun'a gittiler ve ona bunları anlattılar. Artık İsrailoğullarının azabına son vermesini rica ettiler. Firavun Musa peygamberi huzuruna çağırdı ve ona, "Bu bit haşeratından insanları kurtarabilir misin? Eğer bunu yaparsan İsrailoğullarını salıvereceğim" dedi. Musa yine Allah'a dua etti. "Bu beladan insanları kurtar ya Rabbi" dedi. Allah duasını kabul etti. Hep bitler ortadan kayboldu fakat yine de Firavun Hazreti Musa'ya İsrailoğullarını teslim etmedi, onların yakasını bırakmadı. Bir sabah Firavun'un hizmetçileri kendisine sabah kahvaltısı için süt getirmişlerdi. Bir de baktı ki süt bardağının içerisi kan dolu. Fena halde öfkelendi, hizmetçilere bağırdı. "Siz veli nimetinize böyle mi hizmet edersiniz? Ona içsin diye kan mı getiriyorsunuz ey serseri köleler? Koyunlar gibi boğazlanmak sizin cezanızdır, kanınızı köpekler içsin." Hizmetçiler ant içtiler, yeminler ettiler. "İçinde bir damla bile kan yoktur, ineklerin sütünü sadık da getirdik" dediler. Lakin Firavun onlara asla inanmadı. Öfkesinden tükrüğü ağzında kurumuştu. Bir bardak su istedi, bardağın da kanla dolu olduğunu gördü. Alabildiğine bağırmaya başladı. "Ey köpekler, kellelerinizi uçuracağım, hepinizi boğazlayacağım" dedi. O anda kulağına sarayın önünde toplanan halkın gürültüleri ve sesleri geldi. "Ey kudretli hükümdarımız, kurtar bizi, bu azaptan kurtar bizi, İsrailoğullarının yüzünden mahvolup gitmekten kurtar bizi" diye feryat ediyorlardı. Firavun öfkeli öfkeli başını balkondan uzattı. "Ey ahmaklar, ne oldu size, delirdiniz mi, ne istiyorsunuz?" dedi. Halk hep bir ağızdan, "Ey sultanımız, bize merhamet et. Akıcı, mayi olan her şey kan oldu. Su, süt, bal diye bir şey bulamaz olduk. Her şey kana inkılap etti. Bize acı da şu İsrailoğullarını serbest bırak" dediler. O zaman Firavun hizmetçi ve kölelerinin suçsuz olduğunu anladı. Musa'ya, Harun'a, sihirbazlara ve İsrailoğullarına yapılan işkence ve zulmün bu bela ve musibete sebep olduğunu idrak etti. Firavun Musa ve Harun peygambere haber gönderdi ve onlara, "Artık sondur, memleketin başından bu bela ve musibet de giderse bu defa İsrailoğullarını size bağışlayacağım ve hepinizi serbest bırakacağım" dedi. Bunun üzerine Musa ve Harun peygamberler, "Bu belayı insanlar üzerinden kaldır ya Rabbi" diye Allah'a dua ettiler. Derhal su su oldu, süt süt oldu, bal bal oldu ve her şey eski halini aldı. Firavun da İsrailoğullarının serbest bırakılmasını emretti. Hz. Musa ve Harun'a, "Sizler bugünden itibaren hürriyetinize sahipsiniz. Size yapılan işkencelere artık son verilmiştir" dedi. İsrailoğulları hürriyete kavuşunca çok sevindiler. Şenlikler ettiler. Kendilerini yıllarca inleten bu azaptan kurtardığı için Tanrı'ya şükür ve dualar ettiler. Hz. Musa ve Harun'a da döndüler. "Hepimizin Mısır'ı terk etmemiz lazımdır. Bundan böyle biz artık burada kalamayız.
Mutlaka burayı terk etmeliyiz. Aksi halde Firavun'un yeniden bize işkence ve eziyet etmesinden korkulur dediler. İçlerinden zeki ve tecrübe sahibi olanlar, bu meseleyi gizli tutunuz, kimseye haber vermeyiniz. Çünkü Firavun bizim Mısır'dan göç edeceğimizi öğrenirse muhakkak bize öfkelenecektir, azap ve işkence vermekte belki daha da ileri gidecektir dediler. Gizliden gizliye eşyalarını toplamaya, bağlamaya ve kimseyi hissettirmeden yol hazırlığı yapmaya başladılar. İsrailoğulları gecenin gelmesini ve ayın doğmasını bekliyorlardı. Yanlarına götürebilecekleri kadar ev eşyası, zinet ve altın aldılar. Sonra da sessizce yola çıktılar. Kimsenin farkına varmaması için çok ihtiyatlı ve çok da süratli olarak doğuya, Kızıldeniz'e ve Timsah Gölü'ne doğru yol almaya devam ettiler. Ve hayli gittiler. Sabaha karşı Mısırlılar uykudan uyanıp da İsrailoğullarını göremeyince koşup Firavun'a haber verdiler. Firavun hemen askerlerini alarak suretle arkalarına düştü. İsrailoğulları Firavun ve askerinin kendilerini takip etmekte olduğunu gördüler. Telaşlandılar ve çok korktular. Musa peygambere, "Bizi mahvettin, ölümümüze sebep oldun. İşte Firavun arkamızdan geliyor, hepimizi öldürecek. Seninle bize ne olmuştu? Düşünmeden bu tehlikeli yola neden atıldık? Ne kadar iş ve işkence olsa da yine memleketimizde yaşıyorduk. O hayat bu ölümden daha iyiydi. Vay başımıza gelenlere, pek yazık oldu bizlere. Ey Musa, nereden getirdin bu işi bizim başımıza?" dediler. Hazreti Musa onlara, "Korkmayınız," dedi. "Sizi Firavun'un azabından kurtaran Allah elbette ölümden de kurtaracaktır." Bağırıştılar, ağlaştılar. "Ey Musa, nerede senin bize bahsettiğin Allah?" dediler. "Firavun ve askerinin tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Şimdi arkamızdan yetişecek ve hepimizi öldürecek. Sen bizim aklımıza güldün. Kabahat bizde, çünkü biz senin sözünü dinledik. Vay başımıza gelenlere. Yazıklar oldu bizlere ey Musa. Nereden getirdin bu işi başımıza?" Tehlikenin bütün dehşetiyle üzerlerine geldiği bir sırada Allah Musa peygambere vahiy gönderdi ve ona asasını denize vurmasını emretti. Musa asasını denize vurdu. Denizin suyu ikiye ayrıldı. Ortasından kupkuru bir yol açıldı ki bu yolun iki tarafında biriken sular dağlar gibi yükseldi. İsrailoğulları denizin ortasında açılan bu yolu görünce hemen içine daldılar. Korkan bir adam nasıl süratle koşarsa öyle koştular. Koşa koşa karşı sahile çıktılar. Tam o esnada Firavun ve askeri denizin kenarına ulaşmışlardı. Onlar da İsrailoğullarının ardı sıra denize daldılar. Henüz denizin ortasına varmamışlardı. Bir de baktılar ki o dağlar gibi dalgalar kavuşmaya başladı. Bir anda hepsi sular altında can verdiler. Orada kimse kalmadı. Firavun'a gelince batacağını hisseder etmez bağırmaya başladı. "Şimdi ben de İsrailoğullarının iman etmiş oldukları Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına iman ettim. Ben de Müslüman oldum," dedi. Fakat bu inanışın hiçbir faydasını göremedi. O da sular altında kaldı, boğularak öldü. Firavun'un cesedinden başka askerlerinden hiçbirinin izine rastlanmadı. Yalnız Firavun'un ölüsü suyun üstüne çıkmıştı. Musa peygamber ve beraberindekiler kurtuldular, Tur Dağı'na doğru yollarına devam ettiler.